Gençler günaydın. Kastamonu'ya geldim. Dün çok yoruldum İnebolu'da. O yüzden yani günde yaklaşık 30 bin adım atıyorum. Bir de güneş altında insan yoruluyor biraz. Neyse. Şimdi Kastamonu'ya geldim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Daha bir yarım saat oldu şehri gezmeye başlayalı da. Ben İstanbul ve Ege dışında ilk defa bu kadar çok kahverengi tabela. Hatta İstanbul haricinde belki en çok kahverengi tabela burada gördüm diyebilirim. İnanılmaz tarihi bir alan. Kastamonu hakkında bilgim yoktu açıkçası. İsmini de çok fazla duymamıştım. Tarih kitaplarında biliyorduk Candaroğulları falan filan muhabbetinden ama mesela ben Bartın'daydım. Bartın'la kıyaslıyorum. Bartın ismini çok fazla duyuyorduk sürekli, yani reklamı herhalde çok fazla yapıldı. Ama inanın şu yarım saatlik gezide bile iki şehri kıyaslayamam. Gerçekten Kastamonu inanılmaz bir yer. Şimdi şurada hemen bir dere var. Şehrin ortasında akıyor. Burası da Nasrullah Köprüsü. Burası Osmanlı döneminde yapılmış. Hemen şu karşı tarafta da yanılmıyorsam Nasrullah Camii var. Detaylı gezemedim. Şimdi birazdan gezeceğim. Bu Nasrullah Camisi ile ilgili size hemen ufak bir bilgi vereyim. 2. Beyazıt hükümdarlığı döneminde Kadı Nasrullah'a yaptırılmış. Bu 27 metre uzunluğunda 27 metre uzunluğunda 2 kemerli bir köprü. Şöyle göstereyim. Sade simit 5 lira. Susamlı simit 7,5 lira. Oradan da alırız simidimizi. Güzel. Daha yeni başladım. Buraya bir gün yetecek mi bilmiyorum. Bismillah deyip başlayalım. Dostlar, şimdi bu gördüğünüz alan Nasrullah Meydanı. Burası Nasrullah Kadı Şadırvanı. Bu da Nasrullah Kadı Hazretlerinin mezarı, mezaristanı. Burada gördüğünüz gibi sadaka taşları var. Osmanlı'da bu çok yaygındı. Alan elin veren eli, veren elin alan eli görmemesi için. Burası şadırvan. Şadırvanı gerçekten çok güzel. 2 kubbeli bir şadırvanı var. Burası da Nasrullah Kadı Cami. Bu cami bildiğiniz gibi Kastamonu'nun Osmanlı'nın Kastamonu'da bıraktığı en büyük, en eski cami eseri burası. Buranın ayrı birkaç özelliği daha var. Bildiğiniz gibi milli şairimiz Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı meclisten önce ilk burada okumuş ve yine Mehmet Akif burada vaazlar, bu camide milli mücadele döneminde vaazlar vermiştir. Evet, bura Nasrullah Kadı Camii'nin içi 1506 yılında inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kastamonu'da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden biridir Nasrullah Cami. Kastamonu'nun en önemli sembollerinden biridir. Kent merkezinde yer alıyor. Cami, meydanı, şadırvanı, köprüsü ve sonradan eklenen medresesiyle birlikte tam anlamıyla bir külliyedir. 2. Beyazıt döneminde 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptırılmış. Dostlar, burası hemen Nasrullah Camii'nin karşısında bulunan Aşir Efendi Hanı. Mustafa Aşir Efendi Hanı. İçeride terziler bulunuyor. Daha çok 2 katlı bir han. Ortada bir çınar ağacı sanırım bu var ve üst katlar komple terzi. Alt katlarda birkaç tane harabe yer var ama onun dışında kalan yerler kullanılıyor. Şuralar kullanılmıyor sanırım. Aşir Efendi İstanbul Kadılığı yapmış bir zat. Dostlar, Nasrullah Camii'nin etrafında birçok han, bedesten bulunuyor. Burası da şu anda Kurşunlu Han otel olarak hizmet veriyormuş. Otel ve restoran olarak hizmet veriyormuş. Birçok böyle han var. Biz şimdi Cem Sultan mekanına geldik. Burası bir bedesten ama şu anda restoran olarak hizmet veriyor. Biraz karnım acıktı. Burada yöresel bir şeyler varsa yeriz, tadına bakarız. Burada 1414 yılında inşa edilmiş. İçerisi şöyle. Girişini göstereyim.
Üst katta ve alt katta yemek yeme bölümleri var. Biz üst kata çıkalım. Mekan güzelmiş. Kolay gelsin. Yöresel yemekler var değil mi burada? Evet var. Tamam. Ama boş bugün, iyi. Şimdi bu Cem Sultan bedestenine geldim. Şöyle göstereyim size. Bu onların şurada meşhur olan işte banduma, tirit, ekşili pilav istedim. Hepsinden azar azar. Cabada köfte falan da vardı. Onları belki başka yerde deneriz. Bir de tatlı olarak saray iksiri istedim. Fiyatlar da şöyle bildiğiniz olsun. Şunu normalde hindi etinden yapıyorlarmış ama burada tavuk etinden yapıyorlarmış. Bu da meşhur. Pastırmalı ekmek mi, etli ekmek mi neyse. Ama onlar da artık başka yerde deneriz. Bir yemek gelsin bakalım bir. Dostlar şimdi yemek geldi. Yemeğin yanında yancı olarak şöyle bir ezme, yoğurtlu bir sos. Bir de çiğ köfte getiriyorlar. Şimdi bu banduma, bu gördüğünüz tirit, bu ekşili pilav, bu ekşi içeceği, bu da saray iksiri tatlısı. Dostlar şimdi Cem Sultan bedesteninden çıktım. Buranın yöresel yemeklerini yemek istedim. Banduma, tirit, ekşili pilav, saray iksiri tatlı olarak, bir de eyşi vardı. Valla şöyle bir söyleyeyim. Yani bol tereyağlı ekmek yedim. Hem tirit hem banduma, pek bir hikayesi yok. Yani pek bir esprisi yok, onu size söyleyeyim. Hatta illa yiyecekseniz de yarım porsiyon isteyin. Ben 2 tabağı da bitiremedim, yani öyle söyleyeyim. Ki çok yemek yerim. 2 tabağını da bitiremedim. Tatlısı da muhallebenin içine incir doğranmış. Eyşi dedikleri elma suyu. Yani bir tek pilavı biraz beğendim. Pilavı güzeldi, yani normaldi. Bilginiz olsun. Yani illa yöresel yemek yiyecekseniz yarım porsiyon her biriniz alın, tadına bakın, öyle çok bir esprisi yok. Kastamonu'nun dik yokuşlu yollarından tırmanarak kalesine doğru gidiyorum. Yol üstünde şu tarz eski konakları görmeniz çok mümkün. Bildiğiniz gibi Kastamonu'da yaklaşık 1800 tane böyle taşınmaz eser var. Ve Kastamonu ayrıca Türkiye'deki en büyük konaklara sahip yerimiz. Kaleye doğru tırmanmaya devam ediyorum. Dostlar, bu gördüğünüz Kastamonu Kalesi bayağı heybetli bir cami. Burada gördüğünüz Kastamonu konakları. Teyzem burada eski usul hallarını yıkıyor. Burası da Atabey Gazi Cami. Burada gördüğünüz gibi yine bayağı bir konak var. Dediğim gibi Kastamonu'da konak sayısı çok fazla. Burası 13. yüzyılın sonlarında yapılmış. Atabey Gazi tarafından yapılmış. Burada bir tane de türbe var. Bu türbenin Atabey Gazi'ye ait olduğu düşünülüyor. Gördüğünüz gibi şurası türbe. Şimdi bu caminin şöyle bir özelliği var. Bu cami 40 direk üzerinde duruyor. Buraya halk arasında 40 direkli cami veya Fetih Cami de deniliyor. Kastamonu Kalesi'nin Bizanslardan Cuma günü alındığı ve ilk Cuma namazının da bu camide kılındığı düşünülmekte. Zaten kale ve cami hemen, kaleye çıkmaya çalışıyoruz. Kaleye şöyle merdivenler var. Buradan çıkıyoruz. Evet, nihayet kalenin içine girebildik. Dostlar, kaleye çıktım. Ama manzarası hakikaten güzel. Çok harika bir manzarası var. Kale çok heybetli. Burada şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Hemen kalenin tam karşısında şöyle görebilecek misiniz? Kastamonu Saat Kulesi var. Evet, şu an görünüyor olması lazım. Kastamonu ayaklarınızın altında. Manzara harika. Şimdi şu gördüğünüz şurası, şöyle kameramla göstermeye çalışayım. Şu kısım eski Kastamonu. Yani bu kale etrafında kurulan Kastamonu. Bir de
yeni yapılaşma var şu otogar tarafında. Şu tam karşısı. Yakınlaştırdım ama umarım görüyorsunuzdur. Şu da yeni yapılaşma olan yerlerde buralar. Evet, kale hakkında size bir ufak bir info vereyim. Bu kale eski bir kale. Bizanslara dayanıyor. 112 metre yüksekliğinde bir tepe üzerine Bizanslar döneminde yapılmış. Ama üst yapısı Candaroğlu dönemine ait. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de tamir görmüş burası. 1943 yılında Kastamonu depreminde zarar görmüş. Bu kalenin içinde türbeler, sarnıçlar, kaya mezarları ve tüneller bulunuyor. Burası da Kastamonu Kalesi'nin hemen arka tarafı. Şurada gördüğünüz gibi Kastamonu'nun AVM'si. Evet. Şehir ayaklarınızın altında. Manzara harika. Şimdi kalenin içinde şöyle bir yer var. Üstünde bilgilendirme bulamadım ama tahminim burasının zindan olması gerekiyor. Üstü tamamen kapalı. Sadece bir tane cam var. Yukarıda bir delik var ama sanki onu sonradan açmışlar gibi. Evet. Kaleyi keşfetmeye devam. Şöyle demir korkuluklarla örülmüş bir yer var kalede. Şöyle göstereyim. Burası sanırım kalenin kaçış yeri. Çünkü aşağıda merdivenler var ve birkaç kişiye sordum. Burası şehrin diğer ucuna kadar uzanıyormuş bu tünel ama tabi bilemiyorum. Kastamonular izliyorsa veya detaylı bilgisi olan biri varsa yazsın, biz de öğrenelim. Dostlar, bir şey söyleyeyim mi? Herhalde Türkiye'deki en çok Tofaş, Doğan, Şahin burada. İnanılmaz yani, çok fazla gördüm. Kuş serisi sanki burada üretilmiş ve bedava dağıtılmış. Neyse, konumuza gelelim. Şu gördüğünüz Kastamonu Kalesi. Şu arka taraflardan bir yerlerden indim. Şu arkada hemen ileride Şaban-ı Veli Türbesi'ne gidecektim ama gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu alan Şampiyonlar Ligi gibi. Yok yani, onu söyleyeyim. Allah. Efsane Milan kadrosu gibi yani. Bütün veliler burada. Onu size söyleyeyim. Şimdi buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Hemen kalenin arkasında zaten. Kale şurada. Buraya gelmişken bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi Kastamonu evleri. Çok fazla ve bakımlılar. Bir o kadar da bakımsız var yani. Evet, burası Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu alan. Bura bayağı bir kalabalık, oldukça fazla ziyaretçi çekiyor. Hemen önü zaten ticarethaneye çevrilmiş. Hemen burada bayağı bir incik boncuk süs eşyaları satılıyor. Biz şimdi şuradan devam edelim. Burada Hazreti Pir'in öğrencilerinin, akrabalarının mezarları bulunuyor. Hemen şurada bir çeşme var. Tatlılığından dolayı zemzem suyuna benzetiyorlar bu suyun tadını. Zemzem suyu içmiştim. Allah nasip etti Mekke Medine'de. Şimdi bir de burada bu suyun tadına bakacağız. Sıra var gördüğünüz gibi. Biz camiyi falan dolaşalım bir. Şaban-ı Veli Han önünde doğmuş. Kastamonu Han önünde doğmuş. Halveti tarikatının Şabaniye kulunun kurucusudur. Kendisi bir evliyadır. Kastamonular kendisini çok seviyor, çok hürmet ediyor. Ben daha önce adını duymamıştım açıkçası. Duyan varsa lütfen yazsın, öğrenelim. Camisi var. Hemen şurada vakıf var. Şaban-ı Veli'nin vakfı. Burası da Şaban-ı Veli'nin kabri. Temsili muhtemelen. Ve yanında yatanlar da muhtemelen öğrencileridir. Ve diğer evliyalardır. Şimdi Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesinden çıktım. Asa suyundan içtim. Hakikaten bir tatlılık var ama zemzemle kıyaslanamaz yani. Orası hikaye. Şu ilerlerde, şu arkalarda baya bir türbe, ziyaret var. Dileyen varsa devam eder. Ben geri döneceğim. O kadar vaktim yok. Dostlar, yol üzerinde şöyle küçük tatlış bir camiye denk geldim. Musa Fakih Camii. Hemen arkasında da türbesi varmış.
Evet, şurası da yine Kastamonu konaklarından, Kastamonu evlerinden. Maalesef cami kapalı. Önünde de bilgilendirici bir şeyler bulamadım. 15. yüzyılda yapıldığını biliyorum sadece. İçine giremedik. Yani cami niye kapalı olur onu da anlamış değilim. Bazı imamlar maalesef böyle camiyi kapatıp gidiyorlar. İlginç. Yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam edelim. Dostlar, bu evler yol boyunca hep böyle sağlı sollu restore edilmiş Kastamonu evleri. Bu sokak çok hoşuma gitti açıkçası. Çok güzel. Bir de şu araçları bu kadar ses çıkarmasa, aracı motoru bitmiyor arkadaş ya. Neyse, devam edelim. Dostlar, şimdi Yakup Ağa Medresesi'ne, külliyesine geldim. Şimdi şurası, şu gördüğünüz Sıbyan Mektebi. Bura mektep olarak kullanılmış. İlk önce çekim, sonrası infoları vereceğim. Burası aşevi olarak kullanılmış. Şu anda burada çekme helva üretiliyor. Gördüğünüz gibi markası da Yakup Ağa. Yakup Ağa markasının helvaları burada üretiliyor. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aitmiş. Yani burada oturup çay kahve içebiliyorsunuz. Vakit geçirebiliyorsunuz. Hemen üst kat var. Üst katta da yine oraya geçeceğim. Şimdi Hilmi Çelebi Cami şu gördüğünüz. Şurası Hilmi Çelebi Cami. Şurayı gördüğünüz de medrese. Burası aşevi. Hemen bunların karşısında az önce gösterdiğim küçük yerde Sıbyan Mektebi olarak inşa edilmiş. Şimdi yalnız külliyenin avlusu bayağı geniş. Burada oturup çay kahve içebilirsiniz. Bir de serin. Ağaçlar falan bayağı bir serin. Güzel bir ortam oluşmuş. Saat Kulesi hemen karşıda. Gördüğünüz gibi. Şu Saat Kulesi olması lazım. Eğer yanılmıyorsam şurada valilik binasıydı. Valilik binası da bizim ilk meclisimizi yapan kişi, mimarı o. Oraya gidince de detaylı bilgileri vereceğim. Evet dostlar, burası Osmanlı Palas. Ottoman Palas, Osmanlı Sarayı. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde ilk belediye teşkilatlarından birisi 1868 yılında kurulan Kastamonu Belediyesi'dir. KPSS'ye çalışanlar ve tarihçi arkadaşlar iyi bilir. İşte bu bina 1921 yılında inşaatına başlanan esnaf ve tüccarların desteğiyle 1924 yılında tamamlanan Kastamonu Belediyesi'nin hizmet binasıdır. Şu anda yani burası sanırım bir dönem otel, butik otel olarak hizmet vermiş ama şu anda boştu, bilginiz olsun. Burası da eski tarihi bir hamam. Saat 6'da açılıyormuş, bilginiz olsun. Giriş ücreti 200 TL. Araba Pazarı Hamamı diye geçiyor adı. Osmanlı döneminden kalma ama restore edilmiş sonradan. Evet, şurada da bir han var. Abi her taraf han, hamam, saray, evliya, veli. Evet, devam edelim. Burası Topçuoğlu Kapalı Çarşısı. Sanırım baştan sona kadar manifaturacılar var. Evet. Bu kuyu kebabını yemek için dayının yeri diye bir yer vardı. Oraya gelecektim. Orası kapatmış. Burada Boğaziçi kuyu kebabı diye bir yer var. Şöyle biraz istedim. Sadece tadına bakmak için. Bakalım nasılmış. Güzel görünüyor ama tadı ve fiyatı önemli tabi. Bakalım. Şimdi bizim yemeğimiz geldi. Şimdi tadına bakacağım. Ben bir az porsiyon istedim. Bu az porsiyon. Tam olunca 350 gram geliyormuş. Bilginiz olsun. Tam porsiyon fiyatı da 450 liraymış. Burası Kastamonu'da bulunan kasaplar çarşısıymış. Burada dönerciler, kuyu kebapçıları vesaire vesaire. Şimdi bizim siparişimiz geldi. Bu yarım porsiyon. Yarımı 100, tamı 200, 1,5 300 TL. Bir de şöyle bir şıra var. Abi ısrar etti güzel diye. Bunun da tadına bakacağız. Bu da 45 liraymış. Bilginiz olsun. Bugün 9 Haziran mı abi? Bugün 9 Haziran 2024. Şu anki fiyatlar böyle. Bir ay sonra ne olur bilemem. Tadına bakalım. Dostlar, şimdi bu tarihi Kastamonu dönercisinden çıktık. Şurası. İnşallah. Bura kasapların Haliç'iymiş bir zamanlar. Burada yaklaşık 20-30 tane kasap
balıkçı, manav falan her şey varmış. Ama şu anda o kadar kasap yok. Bir iki tane kalmış. Yalnız şöyle söyleyeyim, şu tarihi Kastamonu döneri var ya, adamın gerçekten döneri güzeldi gençler, onu söyleyeyim size. Yani kuyu kebabı yedim, vallahi var ya, böyle çiğneye çiğneye çenem ağrıdı. Yani hakikaten ilk defa bu kadar kötü kuyu kebabı yedim, onu kesinlikle tavsiye etmiyorum ama şu dönerciye bence kesinlikle uğrayın. Çok güzel. Hemen çarşı şurası zaten. Taşköprü kuyu kebabı diyor ya. Şu tabeladan anlarsınız. Çarşı şurası. Nasrullah Camii de hemen şurası. Biz şimdi yürüye yürüye Valiliğe doğru gidelim. Evet dostlar, burası da Büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1936 ile 1943 yılları arasında ikamet ettiği, Kastamonu'da ikamet ettiği ev. Tabi bunu sanırım 1990'lı yıllarda bu evi restore etmişler. Yani üstada çok zulmetmişler. Hayatını bilen bilir zaten. Ömrü sürgünlerde geçmiş. Şimdi merkeze inebildim. Türbeler falan bitmedi abi, bitmez de yani 3-5 gün dolaşmak lazım. En önemlilerine gittik. Yani en bilinenlerine gittik. Burası Nasrullah Meydanı, Nasrullah Camisi. Hemen şurası da Nasrullah Köprüsü. Evet, böyle devam edelim. Hem biraz şehir merkezini göstereyim. Şu sol taraf, şu gösterdiğim tarafta Cumhuriyet Meydanı olmalı eğer yanılmıyorsam. Böyle devam edelim. Biraz da Kastamonu ile ilgili size infolar veririm. Hem sağa solu da göstereyim şöyle çarşısını. Burası Anadolu'da kurulan ilk liseye sahip bir şehir. Kastamonu Lisesi adıyla Abdurrahman Paşa tarafından kurulmuş. Ezzallah ezzallah. Ezanımız bitsin sonra devam ederiz. Dostlar, şimdi Kastamonu'nun cırık tatlısı meşhurmuş. Devrekhane cırık tatlısı bunlar. Devrekhane cırık tatlısı. Bu biraz şeye benziyor. Lokma tatlısına benziyor ama ben tadına baktım. Bu biraz daha çıtır, bilginiz olsun. Şimdi Sepetçioğlu'na geldim. Çekme helvaları şu an görüyorsunuzdur. Bu tereyağlısı. Bu da Antep fıstıklısı. Bundan bakalım tadına. Bu Antep fıstıklısı. Bu da tereyağlı. Pastırmalar sizin üretim mi? Kendi imalatı. Onların kilosu ne kadar yazıyor mu? 1400 lira. Orada arkadaş doğrusunu çekmiyor. Bunun tadını şeye benzettim. Çıkartma. Mudurnu'da saray helvası vardı. Bu böyle ya. Ona benziyor biraz tadı. Çok sert. Birçok böyle yer var ya şu Nasrullah Camii'nin etrafında. Kapatın ya. Çok kullanın. Keçi boynuzu pekmezi, bal, kızılcık marmelatı, baya bir şeyler var. Bu siz kendiniz mi üretiyorsunuz? Kendi imalatı. Kastamonu'da herkes imalatçı. Peki şeyle farkınız nesin Kayseri ile hocam? Yapım aşaması en baştan başladı. Öyle mi? Siz daha mı iddialısınız yoksa? Herkes kendine göre ekti. Yalnız abi o kadar ince çektik ya, bak kesti ki. Buradan bakınca dışarısı görünüyor neredeyse. Tadına bakalım. Güzel. Afiyet olsun. Çeşnisi insanı baymıyor yani. Beğendim. Teşekkür ettim. Hocam kolay gelsin. Tabakoğlu simit fırınından şu meşhur Kastamonu simidini aldım. Susamsız simit. Bu da siyez buğdaylıymış. Bir de normal susamlı simit aldık. Yiyince tadı hakkında yorum yaparız. Şu anda aç değilim, sonra yeriz. Devam. Evet dostlar, en son ilk lisenin burada kurulduğunu söylemiştim. Bu şehirde bir sorun var ki, birçok şehirde bu sorun var. Büyük şehirlere göç. Burada en önemli sorun olarak karşımızda çıkmakta. Sanırım Sivas'tan sonra en çok İstanbul'a göç veren il Kastamonu. Evet, Kastamonu ile ilgili bir de ben birçok yerde şöyle gördüm. Şerife Bacı İlköğretim Okulu, Şerife Bacı Hastanesi, Şerife Bacı
öğrenci yurdu vesaire vesaire. Şerif Abacı denilen kişi bizim inkılap tarihi dersinden az çok bildiğimiz, tanıdığımız, tarihçilerin de bildiği bir kişi. Birinci Dünya Savaşı sırasında kanıyla cepheye silah taşıyan bir zatı muhterem. Hepiniz biliyorsunuz zaten. O yüzden adı birçok yere verilmiş. Şimdi karşıya geçelim. İnfolara devam, gezmeye devam. Yani şu tabelalardan, kahverengi tabelalardan o kadar karşılaşıyorsunuz ki artık yani nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Biz şimdi şu valiliğe bir uğrayalım. Bura Kastamonu Cumhuriyet Meydanı olması lazım bildiğim kadarıyla. Hemen arkasında Saat Kulesi var. Orayı da çekeriz. Burası PTT binası ve Ziraat binası. Kastamonu bir orman yumağının tam ortasında olduğundan yazın ayrı, kışın ayrı güzelliği var. Gerçekten. Yani bu şehre ulaşmak isterken yolculuk boyunca verdiğiniz molalarda o çeşmelerde içtiğiniz soğuk sulardan yolculuğun nasıl geçtiğini açıkçası çok fazla anlamayacaksınız. Doğal güzellikleri yönünden yani Allah tarafından böyle bir ayırt edilmiş bir şehir diyebilirim yani. Buraya torpil geçmiş Rabbimiz. Hakikaten çok güzel doğal güzellikleri var. Yani ormanları, vadileri, kanyonları, mağaraları, koyları, limanı. Gerçekten Allah Kastamonu'ya cömert davranmış, onu söyleyebilirim. Tarihi eserler açısından da portföyü geniş buranın. Yani Bizans dönemine ait ama özellikle de Türk hakimiyetine girdikten sonraki döneme ait eserler ilin tamamına yayılmış durumda. İsfendiyaroğulları ve Candaroğlu beyliklerine merkez olması dolayısıyla tarih boyunca hep kültürel, idari ve dini bir merkez olmuş Kastamonu. Şu anda Valilik Meydanı'ndayız. Biraz daha gidelim. Valilik binası hakkında bilgi vereceğim. Yani Selçuklu döneminden beri en az değişime uğramış şehirdir. Yüzyıllardır bu şehir kendi kültürünü koruyor. Şöyle bir şey, ilginç bir şey öğrendim burayla ilgili. 54 yıl önce buraya bir havalimanı yapılıyor. Ancak yolcu sayısı az olduğundan dolayı havalimanı işlemiyor. Sanırım bir son 10 yıldır, 7-8 yıl, belki 10 yıl olabilir önce havalimanı faaliyete geçmiş. Şu anda uçuşlar yapılıyormuş. Evet, size bahsettiğim Abdurrahman Paşa Lisesi hemen valiliğin yanında bulunuyor. Valilik burası. Abdurrahman Paşa Lisesi de burası. Osmanlı dönemindeki ilk lise. Burası 1885 yılında kurulmuş. Kastamonu çok şehit vermiş bu arada, onu da söyleyeyim. Yani Kurtuluş Savaşı'nda bu şehirde herhangi bir savaş olmamasına rağmen en çok şehit veren ilk 5 ilimiz arasında burası. Çok fazla şehit vermiş. Bazı köylerinde cenazeleri kadınlar kaldırmış. Yani hiç erkek kalmamış artık köylerde. Cenazeleri kadınlar kaldırmış. Evet, burası sanırım askeriye ait bir bina. Çekim yapmak yasak, o yüzden çekim yapmayacağım ama eski bir bina. Onu söyleyeyim. Şurası valilik binası. Dostlar, burası Kastamonu Valiliği, hükümet konağı. Ankara'daki ilk meclisi mimarı Vedat Tekin eseri bu bina. Hemen arkasında Kastamonu İl Genel Meclisi var. O da yine eski bir bina. Burası da Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi. Maalesef ülkemizde biri öldükten sonra değeri anlaşılıyor. Yaşarken zulmedip öldükten sonra da arkasından ağlıyoruz. Devam edelim. Evet, Saat Kulesi'ne çıkıyorum. Evet, Kastamonu Saat Kulesi. Kastamonu Hükümet Konağı'nın hemen arkasında bulunuyor dostlar. Bilginiz olsun. Sarıüstü Tepesi'nde yer alıyor. Burası şehrin, yani bu şehrin Saat Kulesi şehrin en önemli simgelerinden biri. 1885 yılında Vali Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılmış bu yapı. Halk tarafından sürgün bir saat olduğuna da
inanılıyor. Şu Akrep Yelkovan Abdülhamit tarafından gönderilmiş sanırım, öyle bir şey okumuştum. Ama ne kadar doğru emin değilim. Restore edilmiş. Kapısı orijinal. Kendi bilmezler kapının üstüne yazı yazmış maalesef. Evet, şuradan son bir defa şu kalenin ve Kastamonu'nun öyle bir manzarasını alalım. Saat Kulesi'ne çıkmak keyifli değil ama inmek gayet keyifli. Evet dostlar, Şehit Şerife Bacı'nın ve arkasında kahramanlarımızın heykeli bulunuyor burada. Kastamonu'da, Seydiler'de, İnebolu'da Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını simgeliyor. Şehit Şerife Bacı bildiğiniz gibi silah taşırken şehit olmuş kendisi. Dostlar, burası Kastamonu Cumhuriyet Caddesi. Şurası da Kastamonu'daki Karaçomak Çayı. Abdurrahman Paşa Lisesi. Şu cadde çok güzel. Sağlı sollu ağaçlandırma, derenin ıslahı yapılmış. Ben burayı çok beğendim yani. Gerçekten harika bir yer. Şimdi Evkaya Mezarlığı'na giderken biraz da size dedim info vereyim. Kastamonu'yla ilgili. Tabi o kadar çok tarihi yer, o kadar çok evliya, o kadar çok cami, o kadar çok yapı var ki insan açıkçası hangisinden bahsetmesi gerektiğini bilmiyor. Yani çok güzel, ben gerçekten beğendim burayı. Allah buraya torpil geçmiş. Bayağı doğal güzelliği var. Cide'de, İnebolu'da kaldım. Oranın vlogunu çektim. İzlersiniz. Oralar çok güzel. Her şey var abi. Her şey var burada. Olmayan bir şey yok yani. Evet. Verem Savaş Dispanseri gördüğünüz gibi. Burası şu anda kullanılmıyor. Ülkemizde verem yok zaten. Ama zamanında çok acılar çekti ülke bu konuda. Bildiğiniz gibi sanatoryumlar İstanbul'da falan bayağı vardı. Bu binada eski bir konak. Bunu restore etmişler. Çok fazla eski konak var. Yani Safranbolu buranın yanında bir hiç, öyle söyleyeyim. Yani Safranbolu Ankara'daki neydi? Ankara'da Beyşehir. Yani buranın yanında bir hiç gençler. O kadar söyleyeyim. Burada çok fazla böyle yapı var. Evet dostlar, burası Kastamonu'daki 2700 yıllık Evkaya mezarları. Paflagonyalılar tarafından inşa edilen Evkaya mezarları Kastamonu kent merkezinde Endüstri Meslek Lisesi altında bir kaya kütlesinin üzerinde bulunuyor. Kastamonu'nun en eski kaya mezarlığı olma özelliğini taşıyan mezarın sağ bölümü, yani şu taraftaki mezar milattan önce 7. yüzyılda, sol bölümü yani şurası ise milattan sonra 1. yüzyılın izlerini taşıyor. Dostlar, ayrıca Kastamonu'da 20'ye yakın kaya mezarı varmış ama en korunaklısı bugüne gelen buymuş. Bir de Taşköprü'de sanırım bir tane vardı ama oraya gidemedik çünkü aracımız yok. Şurada Arapça sanırım Evkaya Mezar yazıyor. Hatta şöyle bir şöyle. Şurada sanırım Evkaya Mezar yazıyor. Arapça bilenler varsa çevirirse sevinirim. Şu gördüğünüz iki tane sütunun üstünde şöyle, şurada sağda ve solda birer aslan figürü, ortada bir kadın figürü var. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Burası Kastamonu'da bulunan Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 1869 yılında Anadolu'da yapılan ilk sanat okullarından biridir. 40 dönümlük alan üzerine kurulmuş, mimarisi İsveç'te yapılmış olan bir okul mimarisinden yararlanmıştır. Harika bir okul ve kurulduğu günden bu yana eğitime devam edip üretim yapıyormuş. Harika. Çok güzel gerçekten. Hemen Evkaya Mezarlığı'nın yanında. Devam edelim. Dostlar, şimdi buranın pastırmalı ekmeği meşhur Kastamonu'nun. Ben de şuraya geldim, bakın. Yeşil Daday etli ekmek. Burası sanırım Süt Mahallesi burası. Ya da bilmiyorum, ben Süt durağında indim. Minibüse binip, bilginiz olsun. Otobüse binip Süt durağında indim. Fiyatlar şu şekilde. Etli ekmeği 180, pastırmalı ekmeği 280.
diye değişiyor. Ben yarım etli ekmek, yarım pastırmalı ekmek, bir de yarım lahmacun istedim ki hepsini dedim tadına bakayım. Yani Kastamonu'da sabahtan yediğim şeylerden bir tek döneri beğendim. Döner gerçekten güzeldi. Zaten videoda da belirttim onu. Bir de bunları yiyelim. Buraya kadar gelmişken bunların tadına bakalım. Ondan sonra otogara doğru geçeceğim. Dostlar, yemeğimiz geldi. Bunlar bana fazla gelecek muhtemelen. Ben şimdi size tanıtayım. Bu pastırmalı ekmek, yarım porsiyon. Şöyle göstereyim. Bu neydi? Etli ekmek. Bayağı bol şeyi. Bu da yarım porsiyon. Şunu şöyle alayım. Şöyle. Yarım porsiyon. Bir de ufak lahmacun istedim. Sadece tadına bakmak için. Yanında turşu ve salata getirdiler. Yancı olarak. Tadına bakalım. Tadına baktıktan sonra yorum yaparız. Şimdi normalde yedikten sonra çekecektim ama gençler çok farklı bir şey gerçekten. Şöyle tutup yiyorsunuz. Dış kısmı çıtır çıtır. Yani şu uçları çıtır çıtır. Hamuru oldukça ince. Malzemesi çok bol. Ben bunu çok sevdim. Bu etli ekmeği çok sevdim. Bu çok güzel. Bunu size söyleyeyim. Lahmacun da yine malzemesi bol. Ekmeği güzel. Fena değil. Çok kalın değil. Şunun ekmeği daha çıtır. Muhtemelen şu etli ekmeğin içindeki kıyma oranı fazla olduğu için biraz suyu fazla. Bir de pastırma kuru olduğu için içinde sıvı bir şey yok. Şöyle. Yani hamuru yufka gibi çok güzel. Sadece pastırma bana biraz tuzlu geldi. O da zaten pastırmaların genelde biliyorsunuz çeşnisi çok oluyor. Bozulmaması için falan herhalde. Genel olarak sevdim. Yani bura zaten aile işletmesiymiş. Yanına getirdiği yancıları, salatası, özellikle etli ekmeği çok güzel. Benim birincim bu oldu. Onu söyleyeyim. Lahmacun ikinci, pastırmalı ekmek üçüncü oldu. Yani hazır yerken çekeyim dedim. Bir daha şey yapmayayım. Sonradan anlatmak çok şey olmuyor. Zaten şarjım da bitmek üzere. Evet, bu kadar. Gelirseniz eğer Kastamonu, size tavsiyem buraya gelin. Yeşil Daday etli ekmek. Hemen dükkanın önünde yeşil bir alan var. Bu ağaçlar falan var. Yeşillik gayet güzel. Oturabilirsiniz. Çok efendiler, bir de o benim dikkatimi çekti. Yani böyle hakikaten esnaflar. Onu size söyleyeyim. O da önemli. Yani adama dedik ben tam lahmacun yiyemem. Yarım yapabilir misin? Yaparım dedi. Hani hiç sorun çıkarmadı. Normalde birçok yerde bunu kabul etmezler. Bitiremiyorum zaten. Çoğunu paket yapıp götüreceğim. Benim amacım burada sadece tadına bakmak. Gelirseniz buraya gelin. Biraz uzak merkez ama bence gelmenize değer. Yani şu şeyi çok güzel yapmışlar. Çok ince. Çok güzel. İnceliği falan çok güzel. Böyle çıtır çıtır. Dediğim gibi şu etli ekmeğin şeyi çok çıtır değil ama bu da muhtemelen içindeki sıvı oranı fazla olduğu için. Kıymanın sıvı oranı fazla olduğu için. Kastamonu otogarına geldim. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi de hemen şu arkada, sağlıkçı arkadaşlara duyurulur. Hemen terminalin arkasında. Şimdi ben biletimi alayım. Ondan sonra bugünle ilgili bir özet geçerim. Bura Kastamonu otogarı. Yazıhaneler. Otogar bana küçük geldi. Şehir bana büyük gözüktü ama otogarı bana çok küçük gözüktü. Ben şurada oturayım. Size özetimi geçeyim. Çok yoruldum. Evet dostlar, şimdi 10 dakika sonra otobüsüm gelecek. Yola çıkacağım. Sabah 10'da başladım. Şu anda yaklaşık saat 9. 9-9.30 arası. Şöyle söyleyeyim. Buraya bir gün yetmez. Temiz 2 gün ayırmak lazım. Araçla gezerseniz daha iyi olur. Kalesine falan çıkmanız biraz zor olur. Yürüyerek güneşin altında sıkıntı yaşarsınız. İnanılmaz tarihi eserler var. Evleri, konakları çok fazla. Dediğim gibi burada 1800 tane tarihi konak varmış. Bunun belki yarısı şeydir. Çünkü bayağı bir derli toplu konak da gördüm. Restore edilmiş. Şu anda içinde insanlar yaşıyor veya ticari olarak kullanılıyor.
Diğer taraftan birçok cami, medrese, yatır, türbe çok fazla var. Burada çok fazla evliya var. Yani Şampiyonlar Ligi gibi. Evliyaların şeyi burası herhalde yani. Real Madrid'i gibi yani. Herkes burada. Çok kalabalıktı. Zaten birçoğuna gidemedim ben. Tabi burası şimdi şöyle aslında pek fazla işgal altına alınmamış. Dolayısıyla işgal olmadı mı ne olur? Ekonomi devamlılığı oluyor. Ekonomi devamlılığı oldu mu halk zengin oluyor. Halk zengin oldu mu bu bir süreklilik arz ediyor. Yani bu kadar konağın olmasının başka bir açıklaması yok. Burası zaten işgal altına alınmıyor. Yani genel olarak şehir zengin, şehir halkı zengin. Yani geçmişten gelen bir zenginlik var. İşgal altına girmemiş, sürekli bir devamlılığı var. Dolayısıyla insanlar camiler yıkılmamış, kiliseler yıkılmamış, ne bileyim evleri yıkılmamış. Sadece tabi doğal afetlerden dolayı sorunlar olmuş. Neyse o kısmı geçeyim. Kastamonu'ya gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Doğa harikası bir yer. Yani Allah buraya torpil geçmiş gibi. Gerçekten çok güzel. Sahili mi dersiniz, ormanı mı dersiniz, mağaralar mı dersiniz, inanılmaz bir yer. Cidesi, İnebolusu, Dadayı falan filan çok güzel bir yer. Şimdi ben burada 3 tane tatlı denedim. Biri saray iksiri, biri cırıt tatlısı, bir de hepinizin bildiği gibi çekme helvası. Helvası güzeldi. Yani Mudurnu saray helvasına benziyor. Cırık tatlısı da bizim bildiğimiz lokma gibi ama daha sertti dışı. Lokmadan daha güzeldi bence. İksir tatlısını açıkçası ben sevmedim. İsterseniz denersiniz. Bir de buranın yöresel yemekleri var. Banduma, kuyu kebabı, tirit, ekşili pilav. Vallahi kuyu kebabı ben yani birçok yerde yedim. Ben buradakini beğenmedim. Yani belki de yapan yerle alakalıydı. Hoşuma gitmedi. Yani yerken çenem ağrıdı. O kadar çiğnedim ki pişmemişti. Siz isterseniz gider denersiniz. Siz bilirsiniz. Banduma, tirit sevmedim. Ama siz yine dediğim gibi orada çalışan arkadaşların da emeğine saygısızlık etmek istemiyorum. Çünkü gerçekten yani güzel bir servis vardı orada. Mekan zaten çok güzeldi. İsterseniz denersiniz. Ekşili pilavı orta haldeydi. Yediğim döner gerçekten güzeldi. Onu videoda size gösterdim nerede yediğimi. En son Yeşil Daday etli ekmeğe gittim. Orası hakikaten güzeldi. Oraya mutlaka gidin. Orada da ben etli ekmeği çok beğendim. Çok güzeldi. Lahmacunu orta haldeydi. Ama ben pastırmalı ekmeği beğenmedim. Hatta oradakilere de söyledim. Dedim ben bunun tadını beğenmedim açıkçası. Çok tuzlu geldi bana. Onlar da dedi yani hakikaten en kaliteli şeyi kullanıyorlarmış. Burada üretilen en kaliteli pastırmayı kullanıyorlarmış. Onlar da dedi hani alışmayan insan için tadı biraz ağır olabilir falan dediler. Doğrudur dediler. Yalnız onların esnaflığını ben çok sevdim. Oraya mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Kastamonu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben buraya ileride bir daha gelmeyi düşünüyorum. Bu sefer araçla geleceğim. Pınarbaşı'ndaki Vallahi Kanyonu ve diğer gezemediğim birçok yere gideceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Keyif alırsınız. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın.